Gülümseten Marifetler kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle kanalıma abone değilseniz videolarımın altındaki kırmızı yazılı abone ol yazısına tıklayarak kanalıma abone olabilir ve örgülerimi, videolarımı her zaman sizler de takipte kalabilirsiniz. Bugünkü örgü anlatımında ise iki şişle örülen en kolay, en pratik, hem erkek hem kız bebekleri için uygun bir patik modeli yapımını sizlerle paylaşacağım. Böyle inci boncuklu yaptım ben kızlar için. Yaptım bunu. İnci boncuk koymazsanız erkekler için de çok kolay, çok ideal ve güzel bir model olur. İnşallah denersiniz ve hep birlikte yapmış oluruz. Modelimiz bu şekilde. Yeni doğan bebeklerimiz için Selanik örgü modelinden oluşuyor. Örülmüş, bitmiş hali bakın bu şekilde. Alt taban kısmından örerek başlıyoruz. 4 diş haroşa sırası ördüm. Sonrasında Selanik örgü modelini yaptım. İnci boncuklarımızı koydum. Ve bir kere de örüp bitirdik patiğimizi. Şöyle ayaktan çıkarttığımızda bakın şöyle ayaktan çıkmış hali. Ayakta çok güzel duruyor. Çok kibar, çok narin bir patik modeli oldu. Modelimiz bu şekilde. Ben videolarımı yüklüyorum. Eğer sizler beğenip yapıyorsanız, faydalı buluyorsanız lütfen beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı unutmayalım. Ve daha çok kişiye sizlerin sayesinde ulaşalım inşallah. Şimdi modelimizin yapımına hep birlikte başlayalım. Evet, bebek patiğimiz için gerekli malzemelerimiz: bir adet tek renk patiklik ip kullandım. Böyle inci boncuklarım var. Patiğime geçirdim. Kaç adet lazım? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane inci boncuk kullandım. 3 milimetre şiş, bir adet de iğnem var dikiş için. Şimdi patiğimizin yapımına başlayalım. Öncelikle ilmek atarak başlayacağız. Şöyle patiğimizi kenara çekelim. Bırakacağımız ilmek miktarında ipimizi böyle aşağıda ayıralım. İpi boynuma takarak örüyorum. İlmeklerimi atmaya başladım. Bu şekilde 46 ilmek atalım. 46 tane ilmeğimi attım. Örgünün ters yüzündeyim. İlk ilmeği örmeden aldım. Diğerlerini ters olarak örmeye devam ediyorum. Her zaman ilk ilmeği örmeden alıyorum. Son bir ilmek kalana kadar örelim. Son bir ilmeğim kaldı. Onu da düz olarak örüyorum. Her zaman ilk ilmeğimizi örmeden alıp son ilmeğimizi düz olarak örüyorum ben. Şimdi örgünün ön yüzüne geçtim. İlk ilmeği yine örmeden aldım. Diğerlerini ters olarak örüyorum. İlmekleri örgünün arka yüzünde ve ön yüzünde ters olarak örerek bakın böyle haroşa sırasını oluşturmuş oldum. Bu şekilde toplam 4 diş haroşa sırası örelim. Evet, 4 diş haroşa sırası ördük. 1, 2, 3, 4. Şimdi modelimizi kurmaya başlayacağız. İlk ilmeği örmeden aldım. Bakın bir diğerini ters olarak ördüm. Bir diğerini düz ördüm. Bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz örerek bu sırayı böyle tamamlayalım. Şimdi örgünün arka yüzüne geçtik. Arka yüzünde de Selanik örgü modelimizi kurmaya başlıyoruz. Ters görünen ilmeği ters örüyorum. Bakın düzlerin böyle şu ilmeğe değil de bir altına batarak yine düz olarak örüyorum. Tersi ters, düz ilmekleri bakın şöyle bir altına batıyorum. Şu şekilde. Bir altına batarak düz olarak örüyorum. Tersi ters, düz ilmekleri şöyle bir alta düz batarak örüyorum. Ters ilmeği ters olarak örüyorum. Düz ilmekleri ilmeğin içine değil bir altına bakın şöyle altında şöyle delikli bir kısım var zaten oraya batıp düz olarak örüyorum. Bu şekilde sırayı tamamlayalım. Evet, sırayı tamamladım. Bakın şöyle düzler belli zaten, tersler de belli. Şimdi örgünün arka yüzünde ve ön yüzünde hep aynı yapıyoruz. Ters görüneni ters örüyoruz. Bakın düz görünen ilmeğin
şöyle içinden, yani şu alt kısmından batarak düz örüyoruz. Tersi ters örüyoruz. Düz ilmeğin dibinden. Şöyle görüntü biraz bulanıklaştı. Dibinden batarak düz olarak örüyoruz. Düz ilmekleri bu şekilde örerek bakın böyle Selanik örgü modelini oluşturmuş oluyoruz. Şöyle göstereyim. Bakın böyle puf puf bir örgü modeli oluşmuş olacak. Böyle kaç sıra örmüşüm ben? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şu bakın şu kısımları sayıyoruz. Böyle 6 sıra olana kadar böyle örmeye devam edelim. Düzlerin dibinden tersleri ters olarak örelim. Arkada ve önde aynı şekilde modeli devam ettirelim. Evet, bakın bu şekilde sıralarımı tamamladım. Şöyle sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi artık Selanik örgü modelini bırakıyoruz. İlmekleri böyle ters olarak örerek şişime alıyorum. 13 tane ilmeğimi bu şekilde şişime aktarıyorum. Bakın böyle sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12 ve 13. Şöyle 2, 4, 6, 8, 10, 12 ve 13 tane ilmeğimi bu şişime aldım. Şimdi diğerlerine şöyle 2 2 ters öreceğim. 13 ilmek kalana kadar bu şekilde yapacağım ve boncuk koyacağım. 2 ilmeği şişime aldım. İkisini birlikte ters ördüm. Bir boncuk koydum. 2 ilmeği şişime aldım. Böyle bir tane boncuk koyuyorum. 2 ilmeği birlikte ters olarak ördüm. 2 ilmeği birlikte aldım. İkisini birlikte ters olarak ördüm. Yine 2 ilmeği birlikte alıyorum. Böyle ters olarak örüyorum. Hem de boncuğumu koyuyorum. Böyle 13 ilmek kalana kadar aynı işlemi yapacağız. 2 ilmeği ters örerken boncuğumu da koyuyorum. 2 ilmeği birlikte alıyorum. Ters örerken boncuğumu da koyuyorum. 2 ilmeği birlikte alıyorum. Ters örüyorum. Ve boncuğumu da koyuyorum. Şimdi kaç ilmeğimiz kalmış bir sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Şöyle daha 13 ilmeğimizden fazla var. O yüzden devam ediyoruz. Şöyle tekrar sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Şu sonuncuyu yapmıyoruz. Şimdi sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. 13 tane ilmeğimiz bu tarafta kaldı. Kaç tane boncuk koymuşuz? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane boncuğumuzu koymuşuz. Böyle ilmekleri 2 2 ters örerek. Diğer kalan ilmekleri, yani 13 tane ilmeğimizi böyle ters olarak örelim. Sırayı bitirelim. Örgünün arka yüzüne geçtiğimizde yine ilmekleri ters olarak örelim ve örgünün ön yüzüne gelelim. Evet, bakın örgünün ön yüzüne geldim. Şimdi yine 13 tane ilmeğimi şişime böyle örerek alıyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13. 13 tane ilmeğimi buraya şişime aldım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Şimdi şu ilmeklerimi yine 13 ilmeğim kalana kadar kapatarak gideceğim. Boncuk koyduğum ilmeklerim, bakın 2 ilmeği birlikte ördüm. İlmeği diğer şişe aldım. Tekrar 2 ilmeği birlikte ters ördüm. İlmeği diğer şişe aldım. 2 ilmeği birlikte ters olarak ördüm. İlmeği diğer şişe aldım. Böyle 13 ilmek kalana kadar bu şekilde devam edelim. O
ortadaki boncuk koyarak ördüğüm ilmekleri böyle kapatıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 tane kalmış. İkisini birlikte daha kapattım. Ve 13 ilmeğim de bu şişimde kaldı. Şimdi onları da örerek şişime alıyorum. Ortadaki ilmekleri artık kesmiş olduk. Bakın şöyle bir görüntü elde etmiş olduk. Bu şekilde patiğimizin şu kısmını yapmış olduk. Şimdi şu kısımlarını yapacağız tek tek. Önce bir tarafı, sonra bir tarafı yapacağız. Bakın böyle. Buralarda kaç diş haroşa sırası örmüşüz? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. sırada bitirmişiz. Bakın bu şekilde. Şimdi öncelikle bu tarafını örelim. Böyle bir diş haroşa sırası örelim. Bu şekilde git gel yapalım. Evet, bu patiğimizi örerken bu şişteki ilmekleri farklı bir şişede geçirebilirsiniz. Örmesi zor gelirse ya da başka bir şişiniz yoksa iğne ve iplikle iğneye geçirebilirsiniz. Şimdi ben bu şekilde ördüm ama geçirmeden. Siz nasıl kolayınıza geliyorsa o şekilde yapabilirsiniz. Bakın şöyle aşağıdan saydığımızda 1, 2, 3, 4. 4 diş haroşa sırası olduğunda bakın örgünün arka yüzündeyken şöyle ilmek atıyorum ben şişime. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13. Bakın 13 tane ilmeğimizi attık. Sonrasında bu ilmeklerimizi örmeye başlayacağız. Yine ters olarak örüyoruz. Bakın bu şekilde attığımız ilmekleri de örelim. Bu şekilde bakın böyle örelim. Şuradan aşağıdan saydığımızda 6 diş haroşa sırası olacak. 7.'yi örerken tüm ilmekleri kapatacağız. Şimdi bu şekilde git gel yaparak bu ilmeklerimizi örelim. Evet, bakın şu haroşa sıralarını saydığımızda 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 diş haroşa sırası oldu. Şimdi 7.'yi örerken ilmeklerimizin hepsini kapatacağız. Ve bu tarafın örgüsünü bitirmiş olacağız. Şöyle 2 ilmeği birlikte ters olarak ördüm. İlmeği diğer şaldım. 2 ilmeği birlikte ters ördüm. İlmeği diğer şaldım. Böyle tüm ilmeklere aynı işlemi uygulayarak ilmeklerimizi kapatalım. Evet, bakın bu tarafı tamamladık. Bu tarafı da yine aynı şekilde yapacağız. Şöyle ipimi aldım yine. Bir ilmek attım. Şurada bağlantıyı sağlamak için bir ilmek atıyorum. Sonra 2 ilmeği birlikte ters olarak ördüm. Ve bağlantımı sağlamış oldum. Bakın bu şekilde örmeye devam edelim. Yine sayılarımız diğer taraftakiyle aynı olacak. 4 diş haroşa sırası olduğunda 13 ilmek atacağız şişimize. Bu taraftan 13 ilmek atacağız. Sonrasında 2 diş haroşa sırası daha öreceğiz. Bakın şöyle. Üçüncüyü yani 7.'yi örerken şuradan saydığımızda tüm ilmekleri keseceğiz ve örgümüzü bitireceğiz. Şimdi bu tarafı da tamamlayalım. Sonrasında dikim aşamasına geçelim. Evet, patiğimizi dikmeye geçelim. Şöyle ikiye katlayalım. Tersinden katlıyoruz. Şu kısmından ben öncelikle başlıyorum. Şöyle yapalım. Bakın şu kenardan şöyle ilmek aldım. Bir atladım, tekrar aldım. Bir atladım, tekrar aldım. Bakın böyle ilmek alıyorum. Sonra şöyle tutalım iki ucunu. İki ucu da eşit olsun. Bu ilmeklerimizi böyle alalım. İpimizin ucunu düğümlememiştim.
Sonrasında şöyle büzme işlemi yapalım. Böyle bağlayalım. Bakın şu uç kısmını yuvarlamış olduk ve yumuşacık bir geçiş yapmış olduk. Böyle ovalli bir şekilde. Sonrasında yine tersinden dikmeye başlayabiliriz. Nasıl dikiyorsanız sizler, nasıl kolay geliyorsa, nasıl daha düzgün oluyorsa o şekilde dikebilirsiniz. Ben şöyle ilmeklerin yine böyle tek kanatlarına karşılıklı batarak dikiyorum. Şöyle bir buradan bir buradan alıyorum. Bakın bir buradan bir buradan alıyorum. İç taraftakileri alıyorum. Böyle yumuşacık örgü gibi bir dikiş elde etmiş oluyoruz. Böyle şu son kısma kadar dikelim. Evet, dikimini yaptık. Şöyle çevirelim. Bakın böyle yumuşacık örgü gibi bir dikiş elde etmiş olduk. Patiğimizi bitirmiş olduk. Şimdi manken ayağımıza da giydirelim birlikte. Bakın böyle Selanik örgü zaten yumuşacık duran bir örgü modeli. Böyle yumuşacık, çok narin, çok kibar bir patik modeli oldu. Şöyle bakın. Bu şekilde minnacık, çok şeker bir patik elde etmiş olduk. İnşallah beğenirsiniz ve hep birlikte deneriz. Lütfen videolarımı beğeniyorsanız, faydalı buluyorsanız yorum yapmayı, paylaşmayı ve beğeni işaretine tıklamayı lütfen unutmayalım. Ve daha çok kişiye sizler sayesinde ulaşmış olalım. Ben faydalandım, başkaları da faydalansın istiyorsanız lütfen beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı unutmayalım. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Teşekkürlerimi iletiyorum. Hayırlı günler diliyorum.